Başta Ayasofya Camisi'nin avlu drenaj projeleri olmak üzere yurt dışı ve yurt içi altyapı projelerinde öne çıkan Köroğlu Mühendisliğe konuk olduk. Kurucu ortak ve genel müdür Zafer Köroğlu ile yapmış olduğumuz röportajı hep birlikte izliyoruz. Ben 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 1990 yılına kadar da yurt dışına çeşitli şantiyelerde, altyapı ve inşaat projelerinde tasarım mühendisi olarak, teknik ofis mühendisi olarak çalıştım. Sonra 1990 yılında Türkiye'de çalışmaya başladım. Burada yine bir proje bürosunda ortak olarak çeşitli altyapı projeleri, yol, kanalizasyon, içme suyu projelerinin tasarımına çalıştım. 98 yılında ise ağabeyimle ortak olarak Köroğlu Mühendislik Limited şirketini kurduk ve aynı genel projeler üzerinde 98 yılından beri çalışmaya devam ediyoruz. Yurt dışında bazı işlerimize örnek vermek gerekirse Suudi Arabistan'da Medine Tren İstasyonu'nun altyapı projelerini yaptık. 7 ayrı şehirde 323 kilometre ishale hattı, pompa istasyonları, depolarının projelerini yaptık. Libya'da gene ishale hattı, otel projeleri, altyapı projeleri yaptık. Arnavutluk'ta 3 tane kasabaya içme suyu getirme projelerini yaptık. Cezayir'de Türk firmasının sosyal tesislerinin altyapı projelerini yaptık. Macaristan'da bir Türk firmasının fabrikasının altyapı projelerini yaptık ki projeler Avrupa standartlarına hazırlandı. Azerbaycan'da bir AVM'nin altyapı projelerini yaptık. Özbekistan'da Tema Park'ın altyapı projelerini yaptık ki bunlar da 1360 dediğimiz 3 boyutlu ve binanın en ufak malzeme metrajının çıkarıldığı 360 sistemine göre yaptık. 1360 sistemine göre. Tacikistan'da içecek fabrikası altyapı projeleri. Türkmenistan'da havalimanı hangarlarının dizaynını yaptık. Bu gibi projelerde yurt dışında yıllardan beri çalışıyoruz. İstanbul'da Hadımköy'de 1500 dönümlük bir organize sanayi bölgesinin altyapı projelerinin ön tasarımını yaptık. Yeni İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nın hangar binasının altyapı uygulama projelerini yaptık. İstanbul Teknopark'ta, Kurtköy'deki Teknopark'ta 3. etap binaların altyapı projesi yaptık ki bunlar da gene 1360 sistemine yapıldı. Yani binaların 3 boyutlu çözümü, bütün malzemesinin ince detayına kadar çıkarılıp projeye işlenmesi. İstanbul Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nin hastanesinin projelerini yaptık. Vakıf Guraba diye geçer. Borsa İstanbul ek binasının projelerini yaptık, altyapı projesi. Tekirdağ Yeni Belediye Binası'nın ve Kent Meydanı'nın altyapı projelerini yaptık. İller Bankası İstanbul Merkez Binası'nın altyapı projelerini yaptık. İTÜ Bilgisayar Merkezi'nin yine altyapı projelerini yaptık. Bursa Merinos Kültür Merkezi'nin altyapı projeleri ve Görete'nin projelerini yaptık. Işık Üniversitesi Şile Kampüsü'nün 2. etap altyapı projelerini yaptık. Diyarbakır Hilton Otel ve İstanbul Sirius Otel'in yine altyapı projelerini yaptık. Ayrıca ama en çok bizim önem verdiğimiz küçük ama çok belirli bir iş olan Ayasofya Camii'nin avlusunun drenaj projelerini yaptık. Burada Ayasofya Camii birçok mezhep ve dinin sembolleriyle dolu. Hatta bahçede bir mermer lahit var. Üzerindeki koyun kabartmaları İsa Aleyhisselam'ın havarilerini sembolize ediyor. Bize dedi ki buranın ızgaraları öyle basit yol ızgarası şeklinde olmasın. Oraya bir fetih sembolünü işleyelim. Bu fetih sembolünü de Arap rakamlarına göre 857 yıl yapıyor. 1453 yılı 857 yılına tekabül ediyor hicri olarak. Bu 857 rakamlara baktık. 8 rakamı ters V, 5 rakamı göz şeklinde, üçgen şeklinde ve 7 rakamı da V şeklinde. Bunun ızgara delikleri olarak işledik. Yani kalıcı olması için bir rakam yazmadık ama ızgaranın deliklerini bu rakamlar şeklinde dizayn ettik. Ve bu şekilde yapıldı, yerinde uygulandı. İnşallah ilelebette fethi'nin bir sembolü olarak orada kalır.